Damn. Yeah. Yeah. Herkese merhaba. 40. gün videosuyla devam ediyoruz. 40. gün Erzincan'dan Erzurum'a gitmek üzere yola çıkmıştım. Sabah saat 6.30'da uyandım. Çok uzun bir yol gidecektim. Kahvaltının ardından saat 7.30 gibi yola çıktım. İlk olarak Sakaltutan geçidi, 2160 rakımlı Sakaltutan geçidine sürüş yaptım. 2 saat sonra geçide ulaşmıştım. Saat 9.30 gibi geçitteydim ve 210 kilometre daha yolum vardı bunun üzerine. Ve bir geçit daha açacaktım. Şahip Köyü'nü geçtikten sonra solda bir turcu gördüm. Yanına sürdüm. Sohbet ettik. Tanıştığım kişi 57 yaşında, 30 yıldır bisikletle tur yapan Abbas Razagi'ydi. Bisikleti yaşam felsefesi haline getirmiş. Çok iyi biriyle tanışmıştım. Mütevazi bir insandı. Yola devam ettim. Kızıldağ geçidini aşmak üzere yola çıkmıştım. 2190 rakımlı bir geçit. Saat 2 gibi Kızıldağ geçidine ulaşmıştım. Kızıldağ, Kızılırmak'ın doğduğu dağ. Buradan Kızılırmak 10 farklı ile yayılıyor. Türkiye'nin en uzun nehri. Buradan Sivas merkeze 140 kilometre daha yolum kalmıştı. 1,5 saat daha sürüş yaptıktan sonra dinlenme testinde mola verdim. Vitesimde bir sıkıntı vardı. Bir üst vitese takamıyordum. Bir üst dişliye takamıyordum. İkinci dişlide sürüş yapabiliyordum en fazla. Yemek yedikten sonra onu kurcalarken baktım vites telim zaten kopmuş. Son bir tane tel tutuyordu. O da kırıldı. Yakında bir tamirci buldum. Oraya gittim. Vites telini değiştirdik. Ondan sonra yola koyuldum, devam ettim. Sivas'a girerken son bir geçit daha vardı. Onu da açtım ve Sivas'a ulaştım. Bu kadar basit anlatıyorum ama çok fazla tırmanışın olduğu bir gündü. Ama bir gün öncesinden dinlendiğim için tırmanış beni o kadar da çok yormadı. Çok enerjik bir sürüş yapmıştım. Sivas'a saat 10 gibi ulaşabilmiştim. Sivas'ta beni karşılayacak biri yoktu. Ancak eski iş arkadaşım Sivas Dirili Gülbeyaz bana kalacak bir yer ayarladı, otel ayarladı ve ödemesini yaptı. Sağ olsun benim sponsorum oldu Sivas için. Akşamında güzel bir otelde kaldım. 40. gün videosu gelsin. Burası Erzincan. Erzincan bakır işleriyle ünlü. O nedenle böyle bir heykel var şehrin ortasında. Ya da figür diyeyim. Erzincan Spor'un simgesi S. Erzincan Spor. SS yapmışlar. Eskişehir gibi olmuş. İnekler sağa sola kuyruk sallıyorlar bir şey yerken. Burası Refahiye, nüfus 4000. Yol burada ikiye ayrılıyor. Suşehri, Amasya, İstanbul sol taraftan. Sağ taraftan İmranlı, Sivas, Ankara yoluna gidiyor. Soldan gidersem Suşehri üzerinden Sivas'a geçebilme ihtimalim var. Yolu 9 kilometre daha uzatıyor ve Kızıldağ'a çıkmak durumunda da kalmıyorum aslında bakarsan. Ama o yolda bilmediğim için o yolu pek sapmayı düşünmüyorum. Bildiğim yoldan devam edeceğim. Tepede bir kuş uçuyor. Bu kartal da olabilir. Çok güzel süzülüyor.
başladı. Tutun diye işaret etti ama tutulmayacak tabii ki de. Sağ olsun. Düşünceli davranış için. Az kaldı tırman aşağı. Dibine. Kolay gelsin. Sağ ol. Burası Kevenli. Herhalde keven balığının namı da buradan geliyor olabilir. Çünkü burada çiçek balığı yapıyorlar. Şu an Sivas'a 120 km yol kaldı. Erzincan'dan 130 km yol geldi. Sağda güzel bir manzara var. Yine çıka devam ediyorum yolda. Şimdi çekiyor. Adlarınızı söyleyin. Efe. Efe, Denizci. Denizcan. Nereden selam gönderiyorsunuz? İmranlı'dan. İmranlı'dan. Sivas İmranlı'dan. Sivas İmranlı. Eyvallah. Burada çok fazla bal yapıyorlar. Taze bal diyor ama balın taze olmayanı var mı bilmiyorum. Sağ tarafta bal kovanları var. Hemen burada da balı satıyorlar. Şekersiz bal diyorlar. Sol tarafı kurak bir yer. Ya arıcılıkla uğraşıyorlar. İmranlı'dan çıktım. Beğendikten geçtim. 93 kilometre yolum var. Saat 6'ya geliyor. 87 kilometre yolum var. Günü burada karartacağım muhtemelen. Biraz da karanlıkta ilerleyeceğim. Burası Sivas'ın Dara ilçesi. Papik nüfus 3000. Burası Sivas. Şu an şehrin merkezine doğru ilerliyorum. Az bir şey kaldı. Yaklaşık bir 6 kilometre sonra merkezdeyim. Şu an 238 kilometre yol geldim. ...40. gün 250 kilometre yol gittim. Toplamda 10 saat 16 dakikalık bir sürüş yaptım. Oldukça tempolu bir sürüştü. Tırmanış 2600 metreydi yükseklik kazanımı. Dinlenmenin çok getirisi oldu bana. Bir sonraki günün videosunda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşça kalın.